Kıymetli dostlar, herkese merhabalar yeni bir videodan. Bugün 30 Mayıs 2026. Trondheim şehrinden, Stjørdal şehrinden, Norveç'ten herkese selamlar. Bugün Mayıs ayının son günü ama havanın nasıl olduğunu size göstermeye çalışacağım. Belki şemsiyemden görüyorsunuzdur. Yağmurla birlikte farklı bir hava var. Onu size göstermeye çalışacağım. Norveç'in daha doğrusu Trondheim'de dün hava güneşliydi biraz ama bugün tekrardan olabildiğince farklı bir hava var. Norveç'in genelinde şöyle bir şey var. Trondheim havası diyorlar. Trøndelag havası diyorlar. Dolayısıyla Trøndelag havasının orijinal şeklini sizlere göstermeye çalışacağım şimdi. Evet kıymetli dostlar. Hem böyle ince bir yağmur yağıyor hem de etrafımız olabildiğince sisli. Evet şimdi ben şöyle biraz mahalle arasından gideceğim. İleride panorama punktu vardı. Panorama noktası vardı. Oradan Stjørdal şehrini göstereceğim. Oradan da belki aşağıdan belki öbür taraftan dönüp tekrardan geri eve geleceğim. Dolayısıyla biraz muhabbet etmiş oluruz sisler içinde. Evet şehri göstereceğim dedim ama normalde tabii ki şehri göremeyeceğiz. Biz varana kadar sis de alırsa ayrı mesele ama sonuç itibariyle bugün böyle bir sisli hava. Evet, Mayıs ayının başından itibaren yaklaşık işte 15'lerine kadar falan gibi normalde Norveç'te hemen hemen her taraftaki bu tarlalar ekiliyor. Ve ekildikten sonra tabii ki yani yağış gerekir bir bakıma. İşte o yağışların en çok olduğu günler bu günler bir bakıma. Çünkü ekinler ekildi hemen aradan 1-2 gün geçmeden yağmurlar başladı, böyle sisli hava başladı. Dolayısıyla şu anda ekinler epey bir süre şey yapmış oldu. Epey bir boyuta gelmiş oldu. Burada böyle elma ağaçları var. Bunlar yabani elma gibi bir şey. Evet burada böyle mahalleye giren yol. Burada ise o mahalle içine giden iki ayrı yol. Ben şimdi panorama noktasına doğru gideceğim. Oradan sizlere manzaraları göstermeye çalışacağım. Evet Norveç'te onu diyorduk. Ekinler ekildikten sonra hemen yağmurlar başladığı için dolayısıyla ekinler epey bir böyle boyları uzamış oluyor. Boyları uzuyor. Bu yağışlı dönem tabii ki devam ediyor. Ve işin ilginç tarafı çok aşırı şekilde sıcakları göremeden ekinler geri olgunlaşıyor. Sadece Temmuz ayının 1'i ile 10'u 15'i gibi arada bir 10-15 günlük bir gerçek yaza benzeyen günler oluyor. Yani yağmur yağmıyor, hava sıcak oluyor. İşte o günlerde alacağı bir bakıma güneşten alacağı vitamini alıp ondan sonra ekinler olgunlaşmış oluyor. Geri kalan günlerde ormanlar olsun, işte ekinler olsun, çayırlık alanlar olsun çok fazla güneş göremeden hayatlarını devam ettiriyorlar. Onun için Norveç'te otlar çok hızlı büyüyor, çayırlar çok hızlı büyüyor. Ormanlık alanlar olabildiğince fazla, orman altı bitkisi olabildiğince fazla. İçinde orman meyveleri falan olan değişik şeyler de var. Çalılar da var. Böğürtlen ve benzeri. Dolayısıyla böyle zengin bir floraya, faunaya sahip. Evet hem yağmur yağıyor hem de olabildiğince sis var. Bakın hemen burada böyle çiçek açan şeyler var, ağaçlar var. Bu şekilde ters laleye benzeyen çiçekler var. Evet, bu da yine Türkiye'den de tanıdık şeyler, çiçekler. Gelinciğin farklı türleri. Çok ilginç. Panorama noktasına geldik. Buyurun size Stjørdal şehri.
normalde karşımızda gördüğümüz alanlar Şördal şehrinin aşağı kısımları. Burada sadece birkaç tane bakın ev görülebiliyor. Şimdi ben birazdan buradan devam edeceğim. Şuradan aşağıya devam edeceğim. Oradan da geri eve doğru gideceğim. Bizim evimizin olduğu alan da bu ileride. Dolayısıyla evet, Norveç'te böyle sisli puslu bir hava. Evet, burada yılbaşı kutlamalarına katılmıştık. Yine kara yakalanmıştık. Fırtınaya yakalanmıştık. Eğer hava güzelse Şördal şehrinin yılbaşı gecesindeki o havai fişeklerin görüntüsü falan çok güzel oluyor burada. Bugün de böyle sisli bir hava. Dolayısıyla Norveç'in sisli havasını, şehirlere olan etkisini böyle görmüş olduk. Normalde Norveç'te kolay kolay köpek havlaması duyamazsınız ama burada bugün duymuş olduk. Evet kıymetli dostlar. Burası böyle hemen olabildiğince dik bir alan. Evler böyle hemen doğanın içinde tamamen. Ağaçlar bakın çok dik alan bile olsa yetişebiliyor. Türlü türlü ağaçlar var. Meyve veren, vermeyen ağaçlar var. Çalılar var. Manzara böyle. Güneş enerjisi olan evler var. Normal böyle doğanın içinde evler var. Norveç'in ünlü sisi. Trondheim şehrinin de aynı zamanda havasını yansıtan bir sis. Evet kıymetli dostlar. Sis içindeki yolculuğumuz devam ediyor. Böyle. Benim geldiğim taraf bu arka taraftı. Olabildiğince sisli görünmüyor tabii ki. Burası şehir merkezi. Yine panorama şeyinin noktasının olduğu yer. Şimdi biz ne yapacağız? Bu yoldan devam edeceğiz. Aşağıdaki ormanın içinden patika yoldan devam edip tekrardan geri eve döneceğiz. Onun için şimdi yolculuğumuz başlasın. Kaldığı yerden devam etsin daha doğrusu. Şimdi buralar normalde şey döneminde meyve vermeye başladığı zaman farklı böyle orman meyveler oluyor. Yabani çiçekler oluyor. Yabani çilekler oluyor pardon. Ondan sonra diğer öyle böğürtlenler falan oluyor. Onu isteyen toplayıp yiyebilir. Evet burada bir ilginç bir şey daha göstereceğim size. Norveçlerde şimdi tabii ki evlerin bahçesi hemen çabucak kaplandığı için çayır da büyüdüğü için bakın böyle şeyler var. Evet robotlar var. Robotlar size böyle kafasına göre takılarak bakın bu hat koymuş. Büyük ihtimal hattan dönecek şimdi bak. Evet, oraya hat koymuş. Evet, orada bakın o hat koyunca normalde hat koymadan da yapabiliyorlar. Şurada hatı görüyorsunuz bak. Normal kendisine çizilen alanda giden robotlar da oluyor. Bu sadece bu en dış hatı koymuş yani. Onun dışına çıkmıyor. Evet bakın. Yağmur, çamur falan dinlemeden robot ot biçme makineleri işini yapıyor yani. Evet kıymetli dostlar. Norveç'te elma, armut, erik, vişne gibi böyle meyveler yetişiyor. Bakın burada büyük ihtimal bunun ikisi vişnenin türleri, kirazın türleri. Arka tarafta elmalar var. Böyle olabildiğince yağışlı olduğu için de bakın ağaçların gövdesi tamamen kaplanmış, yosun kaplamış. O meyveleri toplayıp reçel yapanlar var. Norveç'te çok farklı böyle reçel türleri vardır. Ondan sonra meyve suyu çıkaranlar var. Böyle çok yaygındır yani şeyde. Ondan sonra bir de eskiden çok yapardık diyorlar. Likör yaparlarmış. Dolayısıyla değerlendiren değerlendiriyor ama böyle 2-3 ağacı olanlar çok fazla yapmıyorlar, uğraşmıyorlar bir bakıma. Yine bunun aşağısında var kıymetli dostlar. Böyle evler var. Çok dik yamaç buralar. Bakın. Hemen göstereyim size. Direkt olarak böyle evlerin bahçesine çıkıyorsunuz. Hatta evlerin çatısına bile düşebilirsiniz yani. Evet şimdi yavaş yavaş o patika yola doğru devam ediyoruz. Bakın yine burada böyle güzel çiçek açmış ağaçlar var. Ben bunu daha önce size göstermiştim, söylemiştim. Bunlar da kıymetli dostlar kış döneminde bu yollara serpilmek üzere hazır bekleyen kumlar.
kum sandıkları diyelim artık. Evet, burada bu ev sahibi güneş panelleri koymuş. Norveç'te elektrik çok pahalı. Evet, şimdi buranın ilginç bir özelliği var kıymetli dostlar. Onu da hemen size söyleyeyim. Bu sağ taraftan devam ettiğiniz zaman bu mahallenin evleri daha aşağıya kadar devam ediyor. Aslında burada aynı zamanda patika yol da var. O aşağıdan şey yapsalar 200 metre kadar bir yol beri getirseler arabalar çıkar aslında. En azından inerken oradan iner, çıkarken buradan gider aslında ama onlar şey yapmıyorlar. O taraf patika yol olarak kullanılıyor. Bisiklet ve yaya yolu olarak kullanılıyor. O evlere girip çıkmak isteyen ise bu yolu kullanıyor. Burada böyle. Yine burada da mesela bakın bir iki tane eve giden yol var. Burada da 2-3 tane ev var ileride. Onlara giden yol burası. Buradan devam etmiş olsa aslında bizim mahallenin yoluna çıkacak ama buradan öteyi şey yapmış, yine kapatmış. Sadece yaya yolu olarak kullanılıyor. Bisiklet yolu olarak kullanılıyor. Dolayısıyla buradan öte evler yok, şeyler yok. Araba yolu yok. Evet, şimdi bakın yol burada bitiyor. Buradan ötesi artık sadece bisiklet ve yaya yolu için kullanılıyor. Bakın. Evet dostlar. Buradan ötesi artık sadece yayalara ait, bisikletlere ait. Evet, burada da yine gençlerin böyle top oynamaları için hazır bakın alanlar var yani. Buralar yine hep böyle orman meyveleriyle dolu oluyor. Kısa turumuz devam ediyor. Sisli, puslu, yağmurlu, ıslak turumuz devam ediyor. Şimdi buranın tabii ki sisi şeyde kaldı. Yukarıda kaldı. Çok fazla hemen şöyle gösterelim bakın. Daha yukarıda kaldı. Biz yukarıdaydık. Şimdi ileriye doğru da göstereyim. Bakın yine sis var. Ama bulunduğum alan tabii ki o yoğunluk azalmış oluyor. Yavaş yavaş da işte böyle ister kış günlerinde, ister yaz günlerinde, ister yağmurlu, çamurlu havada kıymetli dostlar buradan ben şemsiye kullanıyorum tabii ama normalde şemsiye falan kullanmadan Norveçlere alışık olduğu için bu tip havalara yağmurluğunu giyiyor. Ondan sonra kış ayakkabılarını, kış elbiselerini giyiyor. Yoluna devam ediyor. Burada yürüyüş yapıyor, koşabiliyor, bisikletiyle gidebiliyor, köpeğiyle gidebiliyor. Yani doğanın tadını çıkarıyor. Ben şimdi üzerime tabii şey aldım, elbise aldım. O ayrı mesele. Evet, şimdi burada bakın şey yaptığınız zaman orman içi patika yol burası. Kıymetli dostlar. Evet, bir de karşımızda şimdi bir tane komşumuz geliyor. Köpeğiyle beraber geziyor. Alo alo. Umar. Evet. Kıymetli dostlar, Norveç'te bir tane ilginç bilgi. 500 bin civarında şey varmış. Köpek varmış. Evde bakılan köpek varmış. Bu da şu anlama geliyormuş. Yaklaşık olarak her 10 kişiden birinin köpeği varmış yani. Böyle farklı türleriyle olmak üzere. Köpeklerin bir hakkı var. Günde 2 defa erkek olur, çocuk olur, bayan olur neyse köpeğin dışarıya çıkarıp gezdirilmesi gerekiyormuş. Evet, bu da normalde gül. Böyle farklı bir bal havası var bu gülden. Dolayısıyla şimdi tabii ki şey oldu, hava nemli olduğu için ters oldu ama yine de böyle güzel bir manzara. Evet kıymetli dostlar, böyle güzel çiçeğin yanından ayrılarak eve doğru yönleniyoruz. Şimdi sağdan gittiğim zaman ben yine bizim evin hemen yanına varırız. Şimdi sağdan değil de soldan gideyim. Şimdi şeye geldik tekrardan. Evin olduğu alana geldik. Bizim evin olduğu alana geldik. Şimdi yavaş yavaş artık aynı zamanda videomun sonuna da geliyoruz. Böyle sisli puslu yağmurlu bir havada size Norveç'in Trondheim bölgesinin Stjørdal şehrinin şeyini göstermek istedim. Hava durumunu göstermek istedim.
Umarım beğenmişsinizdir. Evet, Norveç'te böyle yaz ortasında da kış ortasında da sisli havayı görmek mümkün. Kışın tabi anlaşılır ama yazın her tarafında sisli olduğu bir hava bize yabancı gelse de Norveçler için olabildiğince normal bir hava kıymetli dostlar. Onun için ben size gösterdim. Şimdi bizim buranın özelliği tam vadinin dibindeyiz biz kıymetli dostlar. Bakın. Hem bu sağ taraftan hem sol taraftan böyle. Tam sisler bizim evin üzerinden geçerek geliyor. Bakın böyle. Evet, dolayısıyla böyle sisli, puslu, yağmurlu, ıslak bir video göstermiş oldum sizlere. Sizin bulunduğunuz yerlerde hava nasıl? Hangi tür havayı seviyorsunuz? Sisli havayı mı seviyorsunuz? Yağmurlu havayı mı seviyorsunuz? Karlı havayı mı seviyorsunuz? Yoksa açık havayı mı seviyorsunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese sağlıcaklı günler diliyorum. Bugün 30 Mayıs 2026 Stjørdal şehrinden herkese selamlar.